bütün dünyaya hakim olmuş 4 hükümdardan biri. Cinlere hükmedip emri altında çalıştıran zat. Defalarca mucize verilmiş peygamber. Dünya üzerinde görülmemiş bir servet. Hayvanların dilinden anlayıp onlarla konuşabiliyor. Rüzgarlar emrine verilmiş. Peygamber Hazreti Süleyman'ın tüyler ürperten gizemli hayatı. Hükümdar Peygamber Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın hayatı. Hazreti Süleyman Aleyhisselam Gazze'de doğdu. Babası Hazreti Davud Aleyhisselam vefat ettiğinde 12-13 yaşlarındaydı. Babası gibi önce hükümdar, sonra peygamber oldu. Beyt-i Makdis'i, Mescid-i Aksa'yı 7 yılda inşa etti. Yemen'deki Sebe melikesi Belkıs'la evlendi, Kudüs'te vefat etti. Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere tefsir, hadis, tarih ve Kıssa-i Enbiya kitaplarında bir hükümdar peygamber olarak Hazreti Süleyman Aleyhisselam'dan ve onun üstün vasıflarından genişçe bahsedilmektedir. Kur'an'da 16 yerde ismen geçen Hazreti Süleyman Aleyhisselam, Hazreti Davud Aleyhisselam'ın oğlu ve varisi olduğu, üstün kılındığı, şükreden, salih, hakim, anlayışlı bir kul olduğu bildirilmekte, keskin zekası, engin bilgisi ve hikmetiyle karmaşık meseleleri kolayca çözüme kavuşturma yeteneğinden söz edilmektedir. Allah diğer peygamberler gibi Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a da vahide bulunmuş ve onu da diğerleri gibi doğru yola iletmiştir. Kur'an, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın güzel bir kul olduğunu, daima Allah'a yöneldiğini, Allah katında büyük değeri ve güzel yeri bulunduğunu belirtmektedir. 2 mümin, 2 kafir hükümdar. İslam kaynaklarında Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın 12 veya 13 yaşlarında tahta geçtiği, Suriye'den İran'a kadar uzanan bölgeye, hatta bütün dünyaya hakim olduğu, dünyanın 2'si mümin, 2'si kafir, 4 kişinin egemenliğinde bulunduğu, müminlerin Hazreti Süleyman ve Zülkarneyn Aleyhisselam, kafirlerin Nemrut ve Buhtun Nasr olduğu rivayet edilmektedir. Hazreti Süleyman'ın duası. Hazreti Süleyman'a verilen nimetler ve onun üstünlükleri bağlamında Kur'an'da yer alan bilgilere göre Hazreti Süleyman Aleyhisselam, Rabbim beni bağışla, bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver. Şüphesiz sen daima bağışta bulunansın diye dua etmiş. Bunun üzerine biz de istediği yere onun emriyle kolayca giden rüzgarı, bina kuran ve dalgıçlık yapan şeytanları, demir halkalarla bağlı diğer yaratıkları emrine verdik buyurulmuş ve işte bu bizim bağışımızdır. İster ver, ister elinde tut ifadesiyle yetkinin tamamen kendisinde olduğu belirtilmiştir. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın adaleti. Allah, Hazreti Davud gibi Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ı da peygamberlik, hükümdarlık, hikmet ve ilimle donatmış, saltanatı ve nübüvveti onların şahsında toplamıştır. Ancak Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın olayları değerlendirme ve problemleri çözme kabiliyeti babasından daha üstündür. Bunun Kur'an'da atfı yapılan bir örneği şöyle anlatılmaktadır. Bir koyun sürüsü geceleyin bir ekin tarlasına girip zarara yol açar. Ekin sahibi ile sürü sahipleri arasında davada hakimlik yapan Hazreti Davud ve Süleyman Aleyhisselam farklı kararlar verirler. Hazreti Davud koyunların ekin sahibine tazminat olarak verilmesine hükmeder. Oğlu Hazreti Süleyman Aleyhisselam ise şu hükme varır: ekin tarlası sürü sahiplerine verilmeli. Onlar ziyandan önceki haline gelinceye kadar tarlanın bakımını üstlenmelidir. Koyunlar da tarla sahibine verilmeli. Tarlası eski bakımlı haline gelinceye kadar bu koyunların sütünden, yününden ve yavrularından yararlandırılmalıdır. Hazreti Davud, oğlunun bu içtihadını beğenerek
kendi görüşünden vazgeçer. Hazreti Süleyman'ın mesele çözmedeki maharetine ve kararlarındaki isabete örnek olarak aynı çocuğu sahiplenen 2 kadın olayı hadislerde de yer almaktadır. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a verilen nimetler. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın emrine kasırga gibi esen rüzgarlar verilmiştir ki, bu rüzgarın sabah gidişi 1 ay, akşam dönüşü de 1 ay sürmektedir. Bu ayetin tefsirinde doğruluğu tartışmalı olan çeşitli rivayetler nakledilmiştir. Bu rivayetlerde Hazreti Süleyman'ın ahşaptan yapılmış bir platformunun bulunduğu, gezinti veya savaş halinde bütün malzemelerin bu platforma yüklendiği, yükleme işi bitince rüzgara emir verdiği ve platformun üzerinde istediği yere götürüldüğü nakledilmektedir. Ayrıca Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a kuş dili öğretilmiştir. Kuşlardan meydana gelen ordusunda Hüdhüd'ü göremeyince soruşturmuş. Mazeret beyan etmezse cezalandıracağını söylemiş. Çok geçmeden Hüdhüd ortaya çıkarak Sebe diyarından bir haber getirmiştir. Kendisine başka hayvanların dili de öğretilmiştir. Hazreti Süleyman Aleyhisselam ve karınca. Ordusuyla birlikte Karınca Vadisi'ne geldiğinde bir karınca diğerlerini uyarmış ve Hazreti Süleyman'ın ordusu tarafından ezilmemeleri için yuvalarına girmeleri istenmiş. Bunu duyan Hazreti Süleyman Aleyhisselam verdiği nimetler için Allah'a şükretmiştir. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın ordusu. Kur'an, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan ordulara sahip bulunduğunu, bu orduların hep birlikte sefere çıktığını, emrinde çalışan cinlerin Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a yüksek ve görkemli binalardan, heykellerden, havuzlar kadar geniş lengerlerden, sabit kazanlardan ne dilerse yaptıklarını, yine şeytanlar arasında onun için bina kuran, dalgıçlık eden ve başka işler görenlerin de olduğu bildirilmektedir. Hazreti Süleyman Aleyhisselam ve Belkıs. Hazreti Süleyman, cinlerden ve insanlardan oluşan ordusu sayesinde hakimiyeti altına aldığı bölgeleri muhteşem bir saraydan yönetiyordu. Bu saray, dönemin en ileri tekniği kullanılarak üstün bir estetik anlayışıyla inşa edilmiştir. Sarayda göz alıcı sanat eserleri ve görenleri hayran bırakan değerli eşyalar mevcuttu. Süleyman Aleyhisselam, Filistin'de Beyt-i Makdis'i inşa ettikten sonra San'a kadar gidip orada konaklar. Fakat su bulamaz. Bu arada kılavuzluk yapan ve suyun yerini haber verecek olan Hüdhüd kuşu kaybolmuş ve kılavuzluk işi aksamıştı. Ancak Hüdhüd, Sebe melikesi Belkıs'ın beldesine ulaşmış ve Süleyman'a ondan haber getirmişti. Kur'an'da bu şöyle belirtilir. Hüdhüd dedi, onlara hükümdarlık eden, kendisine her şey verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadınla karşılaştım. Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan kendilerine yaptıklarını süslü göstermiş de onları doğru yoldan alıkoymuş. Bunun için doğru yolu bulamıyorlar. Süleyman Aleyhisselam haberin doğruluğunu anlamak için bir mektup yazdı, Hüdhüd kuşu ile Belkıs'a gönderdi ve tepkilerinin ne olacağını bir kenardan izlemesini bildirdi. Melike mektubu alınca danışma kurulunu topladı ve Süleyman'dan Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlayan önemli bir mektup aldığını ve Süleyman'ın kendisine itaat edilmesini istediğini bildirdi. Onların kendisine bu konuda tam yetki vermeleri üzerine de kendi görüşünü açıkladı. Hükümdarlar bir ülkeye girince orayı perişan ederler ve toplumun önderlerini küçük düşürürler. Herhalde onlar da böyle yapacaklardır. Bu yüzden onlara elçilerle bir hediye göndereyim de bakalım elçiler nasıl bir sonuçla dönecekler. Süleyman Aleyhisselam Belkıs'ın elçilerini geri çevirdi ve teslim olmadıkları takdirde Sebe ülkesini işgal edeceklerini bildirdi. Bu arada Süleyman Aleyhisselam Belkıs'ın ünlü tahtını bir mucize eseri olarak kendi sarayına getirilmesini istedi. İfrit adlı bir cin, bir kimse
oturduğu yerden kalkmadan tahtı getirebileceğini, yanında kitaptan bir ilim bulunan kimse ise göz açıp kapayıncaya kadar tahtın önlerinde hazır olabileceğini söyledi. Gerçekten o sırada sanada veya başka bir rivayete göre Şam yöresinde bulunan Süleyman Aleyhisselam'ın yanına Melike'nin tahtı göz açıp kapayıncaya kadar getirildi. Tahtı getiren kişi Abdullah bin Mesud'a göre Hızır Aleyhisselam, İbni Abbas'a göre ise Süleyman Aleyhisselam'ın veziri Asaf bin Beriya idi. Asaf dosdoğru, sıddık bir kul olup, kendisiyle Yüce Allah'tan bir şey istenince verilen, dua edilince kabul olunan, Allah'ın en büyük ismi, ismi azamını biliyordu. Hazreti Süleyman'ın bir mucizesi olarak veziri böyle bir keramet göstermişti. Tahtın bir anda fizik olarak başka bir yere nakledilmesi, günümüzde yapılan ışınlama yolu ile nakil çalışmalarına ışık tutacak niteliktedir. Belkıs daha sonra adamlarıyla Filistin'e gelmiş, Hazreti Süleyman'ın kurduğu göz kamaştıran medeniyet ve sarayında ilahi dinin güç ve ihtişamına hayran kalmıştır. Çünkü billur bir saray ve girişinden meydanlığa kadar büyük bir havuz yapılıp içine su salınmış, yine içine balık ve bunun gibi deniz hayvanları konulmuş ve üzeri şeffaf bir kristalle kaplanmıştı. Gerçeğine o kadar benzemişti ki suya girdiğini sanan Melike ıslanmasın diye eteklerini toplamıştı. Belkıs'ın bu harika manzara ve olağanüstülükler karşısında dua ve teslimiyeti ayette şöyle bildirilir. Rabbim, ben kendime zulmetmişim. Artık Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Hazreti Süleyman ve Azrail. Korku ve telaş içindeki saf bir adam Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a gelir ve "Bu sabah Azrail karşıma çıktı. Bana hışımla baktı. Anladım ki benim canımı alacak. Ey kudretli peygamber! Her şey senin elinde. Rüzgara emret. Beni buradan ta Hindistan'a iletsin. O zaman Azrail belki beni bulamaz," der. Hazreti Süleyman adamın bu saf haline ve ısrarlı yalvarmalarına acır ve rüzgara "Haydi bu adamı Hindistan'a bırak," der. Rüzgar adamı alır ve kısa sürede Hindistan'ın uzak bir adasına götürür. Hazreti Süleyman biraz sonra Azrail Aleyhisselam'la karşılaşır ve o adama neden hışımla baktığını sorar. Azrail Aleyhisselamsa, "Ben ona hışımla değil, hayretle baktım. Çünkü Allahü Teala bana o adamın canını bu akşam Hindistan'da almamı emretmişti. Ben de o adamın 100 kanadı bile olsa bu akşam Hindistan'da olamaz. Bu nasıl iştir?" diye hayretle bakmıştım, der. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın vefatı. Hazreti Süleyman Aleyhisselam 40 yıl saltanat sürdüğü ve 53 yaşında. Bazı kaynaklarda 52 yaşında vefat ettiği nakledilmektedir. Hazreti Süleyman'ın eceli geldiğinde asasına yaslandığı halde ayaktayken öldü. Cinler de onun öldüğünü anlayamadılar. Ondan korktukları için çalışmaya devam ettiler. Onun öldüğünü cinlere ancak asasını içten yiyen bir ağaç kurduk gösterdi. Asası çürüyüp yere düşünce ona dayanan Hazreti Süleyman'ın cesedi de yere düştü. Ve böylece cinlerin iddia ettikleri gibi gaybı bilmedikleri ortaya çıktı. Eğer onların gaybı bildikleri şeklindeki iddiaları doğru olsaydı, Hazreti Süleyman önlerindeyken onun ölmüş olduğunu anlarlar, onun hayatta olduğunu zannederek görevlendirdiği ağır işlerde, onun ölümünden sonra da uzun müddet devam etmezlerdi. Hazreti Süleyman'ın vefatıyla ilgili ayet şöyledir. Süleyman'ın ölüm fermanını çıkarmamızdan sonra cinler ve çevresindekiler onun öldüğünü ancak dayandığı asasının bir ağaç kurdunun yemesi sonucunda kendisinin yere yıkılmasından sonra anlayabildiler. O yere düşünce cinler kesin olarak anladılar ki şayet gaybı bilmiş olsalardı kendilerini
zelil ve perişan eden angarya işlerde devam edip gitmezlerdi. Bir daha yüzümü göremeyeceksin. Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Mutlu Evliliğin Sırları şimdi kitapyurdu.com'da. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.